Merhaba arkadaşlar, Oyun Zamanı serisiyle karşınızdayım. Bu hafta Epic Games 2 oyun birden ücretsiz verdi. Oyunlardan bir tanesi The World Next Door, diğeri ise Elite Dangerous. Bizim bu haftaki yıldızımız Elite Dangerous olacak, onu inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Diğeri biraz daha easy bir game. Ancak onun hakkında da ufak tefek bilgiler vereceğim. Ama dediğim gibi bu haftanın yıldızı Elite Dangerous olacak. The World Next Door, Rose City Games tarafından geliştirilmiş, VIZ Media tarafından ise yayınlanmış olan, çıkış tarihi 28 Mart 2019 tarihli bağımsız yapım bir oyun. Oyunun türü üçlü eşleştirme diye nitelendirilebileceğimiz, aynı renkleri minimum 3 olmak üzere yan yana getirtip onları patlatıp da böyle işte bölüm atlattığınız bir oyun. Bu aynı zamanda aksiyon, macera ve biraz da zenginleştirilmiş bir hikaye ile harmanlanmış, şans verilebilecek bir oyun aslında belki de hani bu türü sevenler için. Steam'de satış fiyatı 18,5 lira şu anda. Epic Games ücretsiz veriyor. Deneyebilirsiniz. Gelelim bu haftanın yıldızı olan Elite Dangerous adlı oyuna. Oyuna başlamadan önce her zaman olduğu gibi ufak bilgiler vereyim. Oyunun geliştiricisi ve yapımcısı Planet Zoo ve Roller Coaster Tycoon'dan tanıdığımız Frontier Developments adlı firma. Oyun 2 Nisan 2015 tarihinde piyasaya çıktı. Tür olarak ise uzay uçuş simülasyonu diye nitelendirebileceğimiz bir oyun. Açık dünyada, daha doğrusu uzay oyunu olduğu için açık bir galakside kendi uzay gemimizi kullandığımız bir simülasyon. Ben de çok detayına hakim değilim. Oynayınca beraber göreceğiz neymiş ne değilmiş. Steam'de baz satış fiyatı 75 lira ancak şu anda bir kampanya döneminde. O yüzden 19 liraya satılıyor şu anda. Ancak dediğimiz gibi bu hafta Epic Games ücretsiz verdiği oyunlar listesinde. Gelin hep beraber lafı daha fazla uzatmadan şu oyun neymiş bir bakalım. Evet arkadaşlar, oyunu başlattım. Önce bir hesap eşleştirmeniz gerekiyor. Epic Games account'unuzu linklemeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta bu bir MMO oyunu aslında baktığınız zaman. Bir açık galakside, açık dünyada veya açık galakside kendi uzay geminizi yönettiğiniz bir oyun. O yüzden bir hesabınız olması lazım ki onlarla eşleştireceksin ve bu dünyaya dahil olacaksın. Öyle ufak tefek bir işlemler oldu. Oraları atladım. İşte confirmation mail geliyor. Aktivite etmeniz falan gerekiyor. Sonra da işte birkaç güncelleme vesaire bir şeyler oldu. Ondan sonra oyun açıldı zaten. Herhangi bir demo vesaire bir şey yok. Şimdi oyuna girmeden önce bir ayarları kontrol etmek istiyorum ben. Şu Borderless ben sizden önce yapmıştım. Şu benim monitör 165 Hz, onu 165'e çekeyim. Frame rate limit olmasın. Borderless tamam. Şu kaliteyi ultra'ya çekeyim. Bu oyun aynı zamanda bu arada VR destekli bir oyun. Şu 3D muhabbeti oradan geliyor galiba. O yüzden dokunmuyorum, ellemiyorum oralara. Bunu zaten ultra yaptık, her şey ultra olmuştur muhtemelen. Bakalım. Yes. Bu arada frame'i gösteren bir yer yok mu ya? Yok galiba. Hertz'imiz kaç olduğunu falan, FPS'imizi. Yok, göstermiyor. İyi, tamam, göstermişsin. Okay, back to main menü. Start diyelim, bakalım neymiş ne değilmiş görelim. Oyunun müzik seslerini falan kısacaktım. İnşallah size çok kötü gelmiyordur diye umut ediyorum. Evet. Tamam, dockumuza hoş geldik. Tamam, bakalım sağımıza solumuza. Most pilots assigned to me earn their license. So as long as you follow my instructions, you'll be a commander in no time. Vay, lisansımız yok mu daha? Oh, and before you ask, I may sound like an Imperial, but I'm actually from an independent system. Today we'll be covering the basics of flight control, combat, and frameshift drive use. This Sidewinder has been installed with a specialized computer that'll take control at certain points. Mostly you'll follow a series of objectives to guide your actions. These are shown in the info panel at the top right of the head-up display. Okay, you're good to go.
Select auto launch from the options ahead of you when you're ready. Select auto launch to begin. Boş. Oyunun sesi kulağıma çok geliyor. Bir kere müzik sen bir in aşağılara. Bunu birazcık kısalım. Sounds efekti de şöyle birazcık indirdik mi bu iş tatlıya bağlanır diye düşünüyorum. Ha, launch olmak için şu an şeydeyiz, sıradayız. Queue'da bekliyoruz. Auto launch in progress. Zaten ben bir şey yapmayacağım burada. Otomatik çıkıyor. Otomatik pilotta bir nevi. Oy, landing gear, cargo, scoop. O ne? Satürn'e benziyor. Remarkable, isn't it? For so long, humanity gazed up at the stars in wonder. We're not distracted by one of Earth's many wars. And now, we glide between them without a second thought. Ah, here we are. Your first task is to demonstrate basic ship movements. A ship's trajectory is primarily controlled by pitch, yaw, and roll. Perform each of these now. Bende joystick vardı. Joystick'te çok tatlı oynanır bu oyun. Neyse şimdilik mouse'la idare edeceğiz. Tamam. Ne? Good. Now increase your throttle to accelerate forwards. Böyle hızlandırıyoruz kendimizi. Okey. Oradan motora güç verdik. Decrease the throttle to resume a stationary position. Tamam, decrease de yaptık. Your throttle can also be pulled back from zero to engage reverse thrust. X'de de direkt sıfırlayabiliyorsun. Tamam. Okey. Ekstradan bir de geri de gidebiliyoruz. Okey. Mantıklı. As before, push the throttle in the opposite direction to cease moving. Inputs confirmed. Looks like you've got the hang of individual controls. Let's see if you can put them all together. Your next task is to guide your ship through a series of checkpoints. Head towards the course, following the target indicator. Tamam ya. The course weaves through an orbital structure and is designed for the novice pilot. Şu bir ortada tutar mısın? Şu arkadaşı. Satürn halkasında şey mi var? Ben yanlış görüyorum. Oyun kesinlikle joystick'le oynanması gereken bir oyun. Accelerate through the first checkpoint when you're ready to start. Fly through the center of the first checkpoint. You'll notice that they change color as you fly through them. Son diğerlerinden de geçeceğiz. Dur hızlı biraz yavaşlatalım da patlamayalım. And we're off. There's no time limit, so maintain a comfortable speed while you familiarize yourself with the controls. Rolling and pitching together is the most efficient way of turning rapidly.
practice to consider the angle and speed of your approach. See the blue marker beside the throttle gauge. This indicates the optimum turning speed. Optimum. Mecbur şu anda yavaş gidiyorum. Biraz acemisiyiz çünkü malum. Ama yavaş yavaş anladığım gibi de bu oyun kesinlikle mouse klavyeyle oynanmaz bu arada. Geri gider olduk yanlışlıkla ya. Arkadaşlar şunu hızlıdan ben bir gamepad'i takayım. Joystick olsa daha güzel olur ama gamepad'le deneyeceğim. Controls. Bu ne? Önce bunu deneyelim, sonra olmadı onu öbürünü deneriz. Resume. Evet. Bu işi sıfırlayan var mı? Bulamadım. You're approaching a particularly sharp turn, so I advise slowing down to prevent any mishaps. Yani nispeten daha rahat oldu gamepad'de tabii. Dur çarpma dur çarpma yapma bunu bize. Your ship's boost function greatly increases your speed, but use it wisely. That's the last checkpoint. The Sidewinder is an agile craft, and you handled it well. A new icon has appeared on the sensor display in the center of your dashboard. This represents a nearby beacon, which you'll soon scan as part of your evaluation. Target the beacon before we continue. You're going to use your ship's data link scanner to analyze the beacon, but you need to deploy hardpoints first. Tamam. 9. joystick tuşu ben nereden bileyim ya? Bu olabilir mi? Bu olabilir mi? Good. Buymuş. Most external modules are installed on hardpoints, including Select tuşu yani. weapons. Control is back with you. The beacon is relatively small, so you'll need to position yourself close to it. Watch your speed here. We intend to scan the object, not become one with it. Hop geçti tabii. Bak aynı hata yapıyorum. Boost. Tam boost tuşunu öğrendim Murat. Daha fazla boostlama kimseyi. Scan the beacon now. Bu değil. Ha okey ya, target'tan çıkacakmışız ya. Tetik 1 tuşu. Well done. The data link scanner is a versatile tool that connects with network interfaces and various data points.
You need to move to another area of this star system to continue your assessment, pilot. Rather than travel for the next year using your thrusters, you can employ the ship's frameshift drive to increase your speed by a few orders of magnitude. First, ensure that the ship is correctly secured. Your landing gear, cargo scoop, and hardpoints must all be retracted. When you're ready, throttle up and engage Super Cruise. J tuşuna basacağız ha. Frameshift drive charging. Bunun gamepad'de karşılığı yok. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. All readouts look good. You're now accelerating towards a velocity comparative to the speed of light, measured in C. Supercruise is used to navigate within a star system, allowing you to cover significant distances in minutes. Usually you'll retain control in Supercruise, but on this occasion your ship's computer is following a preset path. Biraz fazla hızlı gidiyoruz galiba şu This is anda. a good time to familiarize yourself with a couple of the cockpit panels available to you. In the top left of your HUD is the comms panel, which displays pilot communications and contacts across several channels. The top right, that's your info panel. Entries here mostly relate to your ship's status, computer messages, and events happening around you. Ah, there we go. Welcome to Lightspeed. Aynen. Işık hızına geldik. Zaten Star Wars'taki gibi o yıldızların arkamızdan akışını görüyoruz şu anda. Watch the distance and speed markers on the dashboard. These are used to help you accurately disengage at your destination. Kendisi yavaşlatıyor herhalde diye düşünüyorum. Your next lesson will introduce the basics of combat. Several static and mobile targets will be provided around a decommissioned megaship. Combat We'll also cover some nasıl olacak situational biraz da information merak about etmiyor değilim weaponry and yani. target tracking. And yes, you'll get to shoot those weapons you saw earlier. Astronomical bodies have a gravitational effect on the FSD, reducing your ship's speed. The closer the body, the greater the effect. Gezegenin yer çekimine girince kafa yedi. Dur. C'ye basıp çıkmamız gerekiyor. The Tamam. frameshift drive is disengaged. Welcome to the combat zone. Before you start shooting, however, try analyzing the megaship with a data link scanner. Tamam, şuna basalım. Ha, biz savaşmıyoruz ya anladığım kadarıyla burada hiçbir zaman. Savaşmayacağız da galiba. Tamam, yaptık işte. Well done. It's often worth scanning objects you're unfamiliar with to learn more about them. Next, you need to activate your weapons by cycling to a different fire group. You'll notice that your weapons are now listed on your HUD. Fire groups allow you to manage your hardpoints efficiently. Let's begin the combat evaluation. Destroy several of the canisters. All weapons have an effective range, so you may need to move closer here. Biz savaşıyormuşuz. Try targeting the canister you're aiming at. Thrusters are particularly useful for navigating around large structures. Why not give them a try?
Your cannon will automatically reload until the ammunition supply runs out. Meanwhile, your laser will fire until the capacitor is depleted, at which point it will need to recharge. Peki bana target vermen lazım diyecektim. Tamam, süpersin. Lazer ısındı galiba birazcık. Da reload oluyor. Bizim lazer gene ısındı. Quota achieved. Let's dial up the challenge a notch, shall we? Tamam, hallettik bu işi An de. unmanned craft has arrived nearby. These drones are used by the Pilots Federation as target practice, and they're quite harmless. To continue, bring the craft into your sights and open fire. Allah Allah. Save mode off. Hadi bakalım. I recommend targeting your opponent during combat. Notice how your reticules move towards your target. Your ship's gimbaled weapons offer a degree of aiming assistance. Target destroyed. Ha, güzel. Nice Zaten work. You may have noticed that multi-cannons are effective against unshielded targets. Another craft has arrived. This one is fitted with a shield generator. Helpfully, your burst laser is a thermal weapon, which excels at stripping away a target's shields. tabii o shield, unshield drone'du. Şu an çok hızlı ama sakin ol. Kime sıkacağız? Nerede o arkadaş? Şeyin arkasında kaldı ya. Nerede bizim şey? Target. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Kaçma gel buraya. Target shields offline. Tamam. Shield'ından kurtardık. Gezegenin arkasında. Ne oluyoruz? Kaçma gel buraya. Target shields online. Hadi güle güle Target geçmiş olsun. destroyed. Consider me impressed. Your final target has dropped into the area. This time your opponent will fight back, but its damage capability has been greatly reduced. Your target will not react until it registers shield damage. Engage when ready. Destroy the combat drone. Muhtemelen bunlar bizi indirir aşağı. Yani o kadar da
Uzay gemisi pilotu değilim yani. Under attack. Hop, yapma bunu. Target shields offline. İyi, bu da bir şey. Nerede? Nerede bu adam? Şöyle genişten alacağım. Under attack. Bir göreyim ya nerede olduğunu. Target shields online. Aga be. Target destroyed. Ama That bir was the sıra last oldu. target. Tam online Even if açarken you're planning on a patlattım peaceful demek. career, understanding the basics of combat is vital for a pilot's long-term survival. For advanced combat information, you should refer to the pilot's handbook, which we'll cover in more detail soon. The next step of your evaluation involves a hyperspace jump to a neighboring star system. On this occasion, your ship's computer has selected your destination for you. We'll cover selecting destinations manually soon. The mass lock indicator on the bottom right of the dashboard is active. This means a large object is in close proximity, preventing you from engaging the FSD. To resolve this, throttle up to move a safe distance away from the megaship. Remember, you can boost to temporarily increase your ship's speed. The mass lock indicator has gone out. When you are ready to travel light years in seconds, engage the FSD. Frameshift drive charging. Silah takımlarını kapatmak gerekiyormuş galiba. Ama yani basıyorum, daha ne kadar basacağım? Frameshift drive charging. Ha, charging, okey. Four. 3, 2, 1. Engage. Hoppa! Güneşin içine çıkmak da hiç hoş olmadı. Technology has made the task of leaping between star systems appear trivial. Never let this simplicity distract from the marvel humanity has achieved. Your next stop is Quello Station. This time we'll employ the Supercruise Assist module to guide your approach. Open the external interface panel to your left and select the Navigation tab. Ne bu? Bire basınca interface. Highlight the starport in the location list and then select Supercruise Assist. It's the second option. Bunu mu gideceğiz? If you're lost, exit the external panel and start over. You can take your time to familiarize yourself with the panel controls. Never mind, you've got it. With the destination selected, throttle up and aim towards your target. The compass to the left of the sensor display will help you orient yourself. Tamam. Ha, kendi kendine otopilota alıyor. Tamam. Mantıklı. Good. Your ship is now bound for Quello Station. Şimdi gemiyi indireceğiz muhtemelen. Ben de oyunu orada bırakırım. Az çok oyunun
mantığını, oynanışını falan çözdük diye düşünüyorum. Güzel oyun bu arada ha. Ama işte biraz simülasyon sevenler için güzel aslında. Ve uzayla aşırı ilgilenenler için. Ben ilgilenemem ama her zaman oldum olası hani pilotluk konusunda değilim ya. Uzayda pilot olamam yani, imkanı yok. Dünyada okey ama uzayda sıkıntı. New pilots often wonder what their first step into the galaxy should be. The pilot's handbook is a great source of help in this regard. Bu oyunu VR oynasam ben kusarım herhalde ya. The handbook also offers advice on various ship functions that aren't covered in this evaluation. You can find the pilot's handbook in the codex, accessible on the home screen via the internal interface panel. The trails moving around you are FSD wakes. Just a moment. It seems Super Cruise Assist has disengaged. To resume Super Cruise Assist, return to the external interface panel on your left. Tamam. Here, select Quello Station, then choose the second option, Super Cruise Assist. Tamam, seçtik kanka. Ya, az evvel de yaptıydım ben Be bunu. sure not to target anything else, or Super Cruise Assist will disengage again. Where were we? Yes. The trails moving around you Şu are an tabii FSD ki wakes. tutorial kısmında gibi bir şeyiz yani. Bunu bir de The position of each multiplayer correlates with their oynadığını respective düşün. sensor Yani display tüm icons. MMO olarak oynadığını düşün. Bayağı keyifli olabilir. In a moment we'll be going through the docking process. This will cover docking permissions and a standard landing pad approach. Hold on. It appears Super Cruise Assist is inactive. Tamam. Yeniden aktif oldu, güzel. Tamam, sakin ol. Cowboy, sakin ol. Welcome to Quello Station. This is the final stretch. You'll dock here shortly, but I'd like you to position your ship near the starport's access corridor first. Muhtemelen bizi oraya park ettirecek. Starports are the backbone of humanity's operations throughout inhabited space. They provide mission boards, the commodities market, a number of specialized contacts, and various ship facilities. Most pilot business is conducted via the Starport Services interface. I recommend familiarizing yourself with this screen when docked. Good. Ease off the throttle and hold position here. Oh, and try not to block the access corridor. We'll be using the docking computer for this landing. You can always dock manually in future, of course, but practice in a training simulation first. Whichever method you use, all ships must seek docking permission before approaching a landing pad. To request docking permission, open your external interface panel and select the Contacts tab. Then select Quello Station in the list, followed by Request Docking in the information panel. Docking permission authorized. Docking assist has been engaged. You've been assigned Landing Pad 3. The compass will point towards your designated pad. Ships need to be within 7.5 kilometers of a starport for a docking request to be considered. The docking computer will now demonstrate a safe landing procedure. Let's review what it's doing. Landing gear must be deployed. The related dashboard indicator lights up if this has been done.
Landing gear deployed. Bundan sonrası her şey kendi kendine yapıyor muhtemelen yani. Ya işte aksiyonlar, tamirler, görev alıyoruz muhtemelen. Görev alıp görev yapıyoruz. In a Bir moment, ekonomi the de sensor vardır display diye will switch to düşünüyorum. the precision approach display, which helps you accurately set belly down on the landing pad. Değişik bir dünyası var. Docking procedure complete. Engaging pad Buradan restraints. tabii tamir, mamir. Let's get your ship ready. Congratulations, Commander. Hangara Your götürüyorsun, evaluation has okey. been successful, and a license is being assigned to you as I speak. We just need to finalize your credentials. Enter the hangar to exit this evaluation. Tamam, bastım zaten. It's time to blaze your own trail across the galaxy. The manner in which you do so is up to you. Your commander name is permanent and cannot be changed. Ha, karakteri yaratıyoruz. Daha bismillah, bu daha hiçbir şeydi. Tamam. Mail. Continue. Bakalım neler göreceğiz. İkisi de zaten birbirinin aynısı. Horizon Sidewinder, New Commander. Hani New Commander olalım bari. Continue. Evet. Aynen. Bu da Satürn'e benzer Welcome to bir your new ship, Commander. şey girdiğimizde Your pilot's gezegene Federation license has patlamıştık. been issued, and you're free to traverse the galaxy as an independent pilot. Before launching for the first time, allow me to quickly introduce the basic interface for mission contracts. Almost all pilots will use the mission board at some stage. Aynen, görevler var. Zilyon tane görev gelecek, onları yapıyor olacağız sürekli. Active missions are displayed in the Transactions tab of the external interface panel. This time you'll need to travel to Mawson Dock in the Dromi system. You can select these destinations on the navigation screen of the external interface panel. If you'd like to practice your journey first, I recommend the training simulations accessed via the internal interface panel. To review what we've discussed, select your comms panel and scroll through the recorded text. I'll contact you at Mawson Dock if you decide to complete this mission. If you choose to take a different path, then I wish you luck, Commander. Evet, ufaktan oyunu kapatma noktasına gelelim. Evet, oyunumuzu oynadık. Fena bir oyun değil. Uzay uçuş simülasyon oyunu. MMO olması, açık dünya olması, uçuş simülasyonu olması. Farklı bir oyun. Yani bu tarz bir oyunla daha önce karşılaşmamıştım. Bakayım yani. Şey var işte, Microsoft Flight Simulator vardı bir ara. Onun da MMO oynayabiliyordun. Onun uzay versiyonu gibi düşünebiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.